Merhaba arkadaşlar. Daha önce Almanca A1 mektup örneklerini, detaylarını, işleyişi anlattım. Önceki videoların linklerini, açıklamaları ve burada yukarıya bir yere ekliyorum. İsteyenler tekrar bakabilir. Çok istediğiniz için yine en basit haliyle A1'e yeni başlayacak olan arkadaşlara faydası dokunacağını düşündüğüm çıkması muhtemel mektup örnekleriyle karşınızdayım. Bu şekilde gördüğünüz gibi burada 3 adet mektup soru kalıbı hazır. Bunları detaylandırıp açıklayalım. Bu arada en başta belirtmek istiyorum ki yazım hatalarım varsa şimdiden kusura bakmayın. Şimdi A1 arkadaşım dinlesin. İlk mektup soru kalıbıyla başlayalım. Burada İre ile başlıyor. Ne oluyordu bu? Sizin oluyordu. Sizin arkadaşınız, sizin anneniz, babanız, komşunuz bu şekilde başlıyorsa, samimiyet varsa Liebe diye hitap edebiliriz. Hitaplardan daha önceki videolarımda birkaç kere bahsettim. O videoları izleyebilirsiniz. Şimdi burada ben size açıklamalarını Türkçe olarak yapmak istiyorum. Burada sizin arkadaşınız, ailen sizi yemeğe davet ediyor. Davet için teşekkür edin. Üzgünüm, randevuya gidemiyorsunuz. Bunu belirtin. Başka bir randevu ayarlayın. Ne zaman? Yani zamanı siz belirleyebilirsiniz. Bu soru kalıbına mail yazalım. Şimdi böyle bir mektup veya mail sorusu karşınıza çıktığında samimiyetle cevap vermek istiyorsak Liebe diye başlarız demiştik. Bu arada erkek ise Lieber. Ben size daha önce farklı videolarımda hitap, selamlama örnekleri göstermiştim. Onun linkini de aşağıya ekliyorum. Mutlaka izleyin, faydasını göreceksiniz. Bu maillerdeki kelimeleri de en sona ekleyeceğim. O kelimeleri mutlaka ezberleyin. Evet, gördüğünüz gibi mektuba maile cevabımız bu şekilde. Liebe Erlin, sevgili Aylin. Ich danke für deine Einladung zum Essen. Yemek daveti için teşekkür ederim. Üzgünüm ama randevuya gelemiyorum dedim. Çünkü hastayım dedim. Cumartesi saat 5'te birlikte yemek yiyebilir miyiz dedim. Cevap bekliyorum dedim. Viele Grüße. Çok selamlar dedim. İsminizi, soy isminizi yazıyorsunuz. A1 davet mailleri bu kadar arkadaşlar. Olumsuz olunca nicht kullanmayı unutmayın. Yani bir yere gidemediğinizi, bir şey yapamayacağınızı, randevuyu ertelemek istediğinizde vesaire gibi durumlarda nicht olumsuz cümlesini unutmayın. Ayrıca maillere başlarken küçük harfle başlıyoruz. Dediğim gibi önceki videolarımı izlerseniz orada detayları görürsünüz. Bir arkadaşıma yardımcı olmayı çok istiyorum. Hakikaten gerçekten Almanca ilk başta hiç bilmeyenler için çok zor oluyor. Burada detayları anlatmaya çalıştım. Önceki videolarda yine detayları ayrıntılarıyla anlatmaya çalıştım. Hatalarım, yanlışlarım olabilir. Aklınızdaki soruları yorumlara yazabilirsiniz. Düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Diğer arkadaşlarımız da bundan faydalansın arkadaşlar. Şimdi diğer mailimize geçelim. Evet, bu maili daha çok Türkçe anlatalım. Şimdi bu da yine Sie formunda. Sie wollen, siz istiyorsunuz yani bir şey. Sie wollen mit ihrer Familie im Hotel Palm Urlaub machen. Siz ailenizle Otel Palm'de tatil yapmak istiyorsunuz. Otel Palm'e yazın. Tatil zamanı ne zaman? Bilgi ve görülmeye değer yerleri sorun diyor. Yani bir soru şekli oluşturacaksınız. Ucuz oda fiyatı sorun diyor. Şimdi bu soru kalıbını cevaplayacağız. Yani burada yine bir mail oluşturacağız. Bu sorulara bağlı olarak gitmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi örneğim hazır. Şimdi burada açıklamaları yapalım. Burada resmi bir hitap yaptım gördüğünüz gibi. Çünkü neden? Hotel Palm'e yazıyoruz. Ama Hotel Palm'deki Ali'ye, Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye mi yazıyoruz? Hayır, bir isim yok. O yüzden sehr geehrte Damen und Herren, çok değerli bayanlar ve baylar. Ailemle Otel Palm'de tatil yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi kalıpların çoğunu oradan aldım zaten. Biz cuma günü Otel Palm'de gecelemek istiyoruz. Bana bilgi ve görülmeye değer yerler hakkında, yani bilgi ve gezi talebinde bulunuyorum. Cevap rica ediyorum. Çok selamlar. Yine aynı şekilde. Ama burada isterseniz resmi olarak mit freundlichen Grüßen de yazabilirsiniz ama orada bir samimiyet de var. İkisinden birini de yazsanız size puan kaybettirmez. Yine isminizi, soy isminizi yazıyorsunuz. Ve böylece bu maili de bitirmiş oluyoruz. Buradaki kelimeleri de ekleyeceğim. Bunların hepsini ezberleyin.
Yine resmi hitaplar neye göre ayrılır, nasıl yazılır onunla ilgili linkler de aşağıda veya burada yukarı bir yere ekleyeceğim. İzleyin arkadaşlar videoları. Evet, 3. mektup örneğim de bu şekilde. Yine Sie haben, siz formunda sizin Cuma günü saat 9'da Mosel Hastanesi'nde randevunuz varmış. Hastaneye yazın diyor. Siz gelemiyorsunuz. Kızınızı okula götürmek zorundasınız. Sorun diyor. Saat 11'de gelebilir miyim diye. Şimdi yine bu soru kalıbına güzel bir maille cevap vereceğiz. 3. mektup veya mail neyse yine mekan var ve kişisel bir isim yok. Bu nedenle yine Sehr geehrte Damen und Herren diye başlıyoruz. Dedik ki çok değerli bayanlar ve baylar. Benim küçük harfle yazıyorsunuz. Pazartesi günü saat 9'da Mosel Hastanesi'nde randevum var. Maalesef gelemiyorum diyoruz. Yine nicht kullanıyoruz. Olumsuzluklar hep leider nicht ya da nicht diye kullanılır. Bunları siz zaten zamanla ezberleyip öğreneceksiniz. Maalesef gelemiyorum dedik. Neden? Kızımı okula götürmek zorundayım. Pazartesi yani aynı gün saat 11'de gelebilir miyim? Cevap rica ediyorum. Çok selamlar. Veya yine mit freundlichen Grüßen de yazabilirsiniz fiile Grüße yerine. İkisi de puan kaybettirmez. Maillerin çoğunda ich bitte um Antwort diye sonlandırdım ya arkadaşlar, cevap rica ediyorum diye. Burada istediğinizi yazabilirsiniz. Mesela vielen Dank im Voraus diyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim veya vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe. Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim de diyebilirsiniz. Burası size kalmış. İstediğinizi söyleyebilirsiniz burada. Kolaylık olsun diye şimdilik A1 arkadaşıma bu şekilde yardımcı olmak istedim. Bunları da ezberleyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Umarım bu videoların faydasını görürsünüz. Evet arkadaşlar, çok istendiği için böyle 3 tane örnekle sizin karşınızda oldum. Yeni videolarda A1, A2, B1 olarak yeni örnekler, mektup örnekleri, mail örnekleri ve diğer konular hakkında detaylı bilgiler gelecek yakında. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Şimdi videonun sonuna da şu son örneklerde yaptığımız kelimeleri ekliyorum. Mutlaka kelime ezberleyin. Ne kadar çok kelime ezberlersiniz mektup maili yazmak o kadar kolay olacak. Ayrıca bu resmi kalıplar, mektup mail kalıplarını bilmeniz de önemli. Onları da ezberleyerek yaparsanız A1'den sonra zaten A2, B1 de süper aklınızda kalacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdiden sizlere çok çok başarılar diliyorum. Hoşça kalın.